Molovay'dan herkese merhaba. Evet, bugün yeni başlayanlar için Adobe Premiere Pro'nun tanıtımını yapacağız. Evet, Adobe Premiere Pro nedir? Ne işe yarar? İlk önce programımızı çalıştırıyoruz. Arkadaşlar, Adobe Premiere Pro çekmiş olduğumuz videoyu kesme, biçme, bölme, ses ekleme, ses çıkarma, bu tür işlemler için kullanılır. Şimdi bizim burada yapacağımız işlem şu. İlk programı açtığımız zaman karşımıza şöyle bir panel çıkıyor. Şimdi burada New Project diyor, Open Project diyor. Şimdi New Project yeni proje oluştur diyor. Diğeri de proje aç diyor. Şimdi biz buraya geliyoruz. New proje oluştur diyoruz. Şimdi bunun ismini ben deneme 3 koyuyorum. Ve tamam diyorum. Evet. Tabii siz bunun ismini rastgele de koyabilirsiniz. Sorun değil. Şimdi programı ilk açtığım zaman elimde benim bir tane video var. Şimdi video şu. Kendi çekmiş olduğum bir video. Buraya videoyu açıyorsunuz. Sallıyorsunuz yani buraya. Daha sonra şuradan alıp şuraya sürüklüyorsunuz. Sürükledikten sonra şimdi mesela programı açtınız. Değişik değişik ayarlar yaptınız. Mesela şuraya tıkladınız. Bunu yaptınız. Hani farklı farklı işlemler yaptınız. Şöyle rastgele basalım şöyle mesela. Mesela paneli kapat. Şunu yap, bunu yap. Ona bas, buna bas. Hani böyle şeyler yaptık diyelim. Hani bu işlemi yaptınız ve bu işin içinden çıkamıyorsunuz. Nasıl mı? Programı kapattınız, tekrar açtınız. Yani son ayarlar nasılsa program öyle açılır. Öyle devam eder. Hiç korkmayın. Bunun bir çözümü var. Windows kısmına giriyorsunuz ve burada Reset to Save it Layout diyor. Yani Alt Shift 0 diyor. Buna bir kere bastığınız zaman ilk hali nasılsa direkt oraya geliyor. Evet. Hiç korkmanıza gerek yok. İstediğiniz kadar hata yapın. Programı karıştırın, kurcalayın, sorun değil. Şimdi ben videomu şuraya attım. Evet, videonun çok fazla sesi var. O yüzden sizi rahatsız etmesin diye şuradan sesi kapatıyorum. Evet. Şimdi videomuza gelelim. Şimdi bu programda ne yapılır? Şimdi ben çekmiş olduğum bir videonun mesela ön kısmına bir yazı eklemek istiyorum. Tamam, ya da kesmek istiyorum. Mesela burada istemediğim bir görüntü var diyelim. Şimdi arkadaşlar burada Razor Tool kısmı var. Şimdi buradaki çubuğa, yani buradaki araç çubuğuna tıkladığınız zaman diyorsunuz ki ben şuradan kesilmesini istiyorum diyorsunuz. Evet, şuradan şu an kesti. Şöyle ayırın. Şimdi diyorsunuz ki benim videom, hani bunu silelim şöyle. Benim videom buradan başlasın diyorsunuz. Bakalım. Hemen şunu başa koyalım, şöyle sabitleyelim. Evet. Şimdi benim videom buradan başlasın diyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bunun iki tür yöntem var. İsterseniz şuradaki aracı seçip böyle kesebilirsiniz. Şöyle. Ya da şurada videoyu şu şekilde yapabilirsiniz. Ya sağa doğru, sola doğru. Şimdi bunun amacı videoyu gizlemektir aslında. Videoyu silmiyor. Sadece gizliyor. Hemen bir başlatalım isterseniz. Evet. Şimdi ben bunun en başına bir yazı eklemek istiyorum. Şuraya hoş geldiniz. Ve bu yazı ilk video açıldığı zaman ekrana gelsin. İlk önce bu yazı gelsin, daha sonra video gelsin diyoruz. Şimdi arkadaşlar size şunu göstermek istiyorum.
Videomuzu başlattığımız zaman direkt yazı videonun içinde çıkıyor. Şimdi burada bunu nasıl çözebiliriz? Şimdi yazı nerede? Bizim burada. Şimdi buradan köşeden tutuyoruz, şöyle sürüklüyoruz ve şuradaki kısmı eşitliyoruz. Eşitledik. Yani burada ne oluyor? Yazının sonuna geldiği zaman video başlasın diyoruz. Hemen başlatalım. Evet, biraz hızlı oldu. O yüzden şöyle yapacağız. Şu şekilde. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir işlem yaptık. Şimdi arkadaşlar, Adobe Premiere Pro'nun mantığı bu yani. Bunun dışında video eklemek isterseniz üstüne ya da ses, farklı bir ses eklemek isterseniz, mesela bu videonun kendi orijinal sesini bu. Mesela ben bu sesi kapatmak istiyorum. Mesela kapattım şu an. Şu an ses yok. Farklı bir ses ekleyebilirsiniz. Bu sesi iptal edip daha farklı bir ses de ekleyebilirsiniz. Müzik de ekleyebilirsiniz. Hani buradan bütün her şeyi yapabilirsiniz. Ve işlem bitti diyelim. Videonuz hazır durumda şu an. Geleceksiniz şuraya, File. Şurada Import kısmı var. Buradan Media seçiyorsunuz. Burada H.264 formatında olacak. Tamam mı? Buradan isterseniz 1080p, isterseniz 4K. Şimdilik deneme olduğu için ben 480p yapacağım. Hem hızlı görmeniz için. Şimdi bu işlem bittikten sonra şuradaki dosyanın atılacağı yeri ben değiştirmek istiyorum. Bunu masa üstüne göndermesini istiyorum ben. Evet. Export dedikten sonra videomuz işleniyor. Tabi videonun boyutu uzun olduğu zaman işlem süresi daha uzun oluyor. Bazen saatleri bile bulabiliyor. Tabi bu bilgisayarınızın hızına da bağlı. Evet, şimdi videomuz hazır. Hemen YouTube'a atmalık bir video oldu. Açalım. Evet. Şimdi ben şu başa deneme yazısını, pardon, hoş geldiniz yazısını eklemedim. Hemen ekleyelim. Hoş geldiniz. Şuradan şöyle kısalım. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar tekrar gösteriyorum. Videomuz bitti. Şu an hazır durumda. File kısmına gelip Import'a tıklıyorsunuz ve burada Medya diyor. Şimdi çektiğiniz videoyu normalde 1080p olarak ayarlayacaksınız siz. Ama yani benim internetim kötü, benim bilgisayarım yavaş, hani ortalama bir video atmam gerekiyor diyorsanız eğer 720p'yi seçebilirsiniz. Ben deneme amaçlı yapıyorum. Tekrardan masa üstüne kayıt yapacağım. Export dedikten sonra videomuz şu an işleniyor. Evet, şu an videomuz hazır. Hemen açalım. Evet, gördüğünüz gibi hoş geldiniz diyor. Evet. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.